18 yıl sonra kimliği açığa çıkan eski bir tetikçi, bu tuhaf derecede durgun silahlı çatışmada banliyödeki bir babayı, karısı ve çocuklarıyla birlikte Vegas'a doğru yola çıkarır. Birkaç ay boyunca mekik çekmeyi bırakmak onu öldürür müydü? Belki biraz hıçındaza yükleniriz. Mark Wahlberg'in sabahın 3:30'unda antrenman yapmak için erken saatlerde uyandığı meşhurdur, belki de kendisine saat 5'te yatma ısmarlayabilirdi. Durum ne olursa olsun, yıldız, aile planı, NDA baba gerçekliğinden hiçbir taviz vermemiş. Eskiden üst düzey bir hükümet suikastçısı olduğunu kimsenin bilmediği, 3 çocuklu evli bir baba olan sütlü ekmek araba satıcısı Danny canlandıran oyuncu, yorgun karısıyla seviştiği kürtajın yıldönümü gecesinde duruşmanın erken saatlerinde soyunup, gövdesini ortaya çıkarıyor. Gün uzun. Yine de bu imrenilecek ksilofon kasları, Simon Cellan Jones'un kalıplaşmış hepsini vurma yönteminin ince, komik önermesine ters düşüyor. O soğukkanlı bir katil ama etrafındaki herkes sadece bir salak görüyor. Bu, karısı Jessica ve 2 somurtkan ergen çocuğu Nina ve Kyle'ın da ne söylediği sözün aynısı, hepsi de onun sıkıcı işine, Mısır gibi kişiliğine ve rahat ev hanımı rutinine bir dereceye kadar şefkatli bir küçümsemeyle bakıyor. Ancak Wahlberg, bedensel ya da başka herhangi bir şekilde şımarık biri olarak sunulmuyor, filmin ilk sahnelerinde bile, her zaman hazırlıklı olan, blöflü, maço bir tavırla kendini taşıyor. Sıradan bir süpermarket alışverişinin ortasında haydutlar tarafından pusuya düşürülüp aniden alfa kıç tekmeleme moduna geçtiğinde ve 3. reyonda çok kanlı bir temizlik yapılmasını gerektirdiğinde şaşırmamız gerekiyor. Bunun yerine neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyoruz. O bir suikastçı mı dedin? Bu rakamlar. Eğer bu o kadar da bölünmüş olmayan kişilik, aile planının gülünç potansiyelini küçültüyorsa bunun öncülü Matt Damon'ın sağlam karakterliğini gerektirir. Bu tipik bir aksiyon komedi süsü taşıyan bir filmdir, ancak şakalar. David Coggeshall'ın sıradan bir senaryosu, merkezindeki sağlıklı beyaz ekmek ailesi ile onları giderek içine karıştırdığı katı tür işlemleri arasındaki uyumsuzluğun altını defalarca çiziyor, ancak buna eşlik eden baş döndürücü bir absürtlük hissi yok. Onlar da etkili bir şekilde kıçlarını tekmeleyene kadar aksiyona uyum sağlıyorlar. Birlikte katleden aile bir arada kalıyor ve, aile planı, bunu düşündüğünüzden daha ciddi ve duygusal bir şekilde ifade ediyor. Danny Buffalo banliyösünde bej bir aile hayatına sürükleyen utanç verici B filmi arka planı, o kadar belirsiz ve düşünülmemiş ki, bunu gevşek çeneli çocuklarına tek bir acele cümleyle açıklayabilir, annenle tanışmadan önce, ben gizli bir adamdım. Suikastçı, sonra o hayattan kaçtım ve şimdi bizi buldular. Söz konusu, onlar, gösterişli Sayer'ın Hind liderliğindeki, beyinden belirli olmayan bir intikam alan, tipik olarak asık suratlı, amaçsız, karanlık ajanlardan oluşan bir mürettebattır. Danny'nin paralı asker saflarından kaçmasından ve sıkıcı yeni kimliğini, sosyal medyayı benimsemesinden 18 yıl sonra, bir aksilik kimliğini açığa çıkarır ve onu ölü ya da diri geri isterler. Bahsi geçen süpermarket iflasından sonra, şaşkın ailesini aceleyle arabaya bindirir ve doğaçlama olduğunu düşündükleri Las Vegas'a bir tatile doğru yola çıkar. Danny'nin, sevdiklerinin bakmadığı zamanlarda gelişigüzel, ağır silahlar gönderdiği bir kedi fare yolculuğunun sinyalini verin aslında o kadar gelişigüzel ki, film 2 saatlik sınıra yaklaşırken hiçbir zaman fazla gerilim toplayamıyor. Deneyimli bir TV yönetmeni, Daniel Craig'in başrol oynadığı indie çıkışlı filmi, Some Voices'tan çok uzakta olan Cellan Jones, konuşmalara kişisel olmayan bir parlaklık katıyor ancak gerçek bir ritim ya da anlık hareket sunmuyor, her set bir öncekine çok benzer şekilde bestelenmiş ve tempolanmış, bu da sadece daha da güçlendiriyor. Danny'nin bir tür telaşsız, büyük ölçüde anlayışsız bir insan makine olduğu hissi, yalnızca senaryonun geçici kişiler arası çatışmaları nedeniyle duraklatıldı. Esas olarak ekrandaki kocasına sırasıyla öfke ve neşeyle tepki vermesini gerektiren bir rol üstlenen Monaghan, Jessica'ya iç yaşam ve arzuya dair bazı kıvılcımlar vermeye çalıştığı bir oyun, keşke hayatlarımız daha büyük olsaydı, diyor. Gerçekten etkileyici bir şekilde erkenden, yazıklar olsun istifa. Baş döndürücü bir otelin çatısında kıvrak bir kötü adama karşı kickbox derslerini verirken, insan onun dileğine kavuştuğunu sanıyor. Çocuklar da yavaş yavaş, kendi yetersiz alt kurguları aracılığıyla gerçekleştirdiklerini hiç bilmedikleri aksiyon kahramanı hayallerine kavuşuyorlar. Buna oldukça iyi bir eğitim gibi görünen birinci şahıs nişancı video oyunlarını kısıtladıkları için ebeveynleri azarlayan bir hikayede dahil. Babamla gerçek hayattaki çatışmalar için zemin, oldukça sert olduğu ortaya çıktı. Ama cidden çocuklar, onun karın kaslarını görmediniz mi?